Merhaba değerli izleyiciler. Kara delik tekillik teoremleri hakkında konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kuantum yerçekimi ve tekillik probleminde kalmıştık. Genel görelilik tekilliklere ulaştığında bizlere adeta şunu söylüyor. Benim bildiğim fizik burada biter. Ötesini bilemiyorum. Bu durum fiziğin iki büyük kuramının, genel görelilik ve kuantum mekaniğinin kesişim noktasında yatar. Tekilliklerde kütle çekim aşırı güçlü ve ölçek aşırı küçüktür. Bu kuantum etkilerinin göz ardı edilemeyeceği anlamına gelir. Yani tekillik meselesi aslında kuantum kütle çekimi, henüz tamamlanmamış olan kütle çekimi kuantum düzeyde tanımlayacak teori meselesidir. Fiziğin mevcut halinde genel görelilik çok büyük ölçekleri, kuantum teorisi ise çok küçük ölçekleri başarılı şekilde açıklamıştır. Tekillik gibi hem çok büyük kütle çekimin hem de çok küçük ölçeklerin devreye girdiği uç noktalarda ise ikisinin de doğrudan uygulanması geçersiz olur. Bu nedenle fizikçiler tekilliklerin çevresinde ne olduğunu anlamak için iki teoriyi birleştiren bir çerçeveye ihtiyaç duymuşlardır. Birçok kuramsal fizik yaklaşımı tekillik problemini çözmeye çalışır. Yani sonsuz yoğunluk gibi kavramları fiziksel olarak kabul edilebilir hale getirecek yeni fikirler üretir. Örneğin döngüsel kuantum kozmolojisi adlı yaklaşım büyük patlama tekilliğinin aslında bir büyük sıçrama, Big Bounce olabileceğini öne sürer. Bu senaryoda evren bir tekillikle başlamaz. Kuantum etkiler nedeniyle çok yüksek yoğunlukta madde itici bir etki kazanır ve evren yeniden genişler. Böylece geçmişte bir başka evrenin çöküşü bizim evrenimizin doğuşuna yol açabilir. Tekillik yerini aşırı fakat sonlu yoğunluklu bir dönüşüm evresine bırakır. Benzer şekilde döngü kuantum kütle çekimi ise uzay zaman dokusunu kuantize etmeyi amaçlayan bir teoridir. Kara deliklerin merkezinde klasik tekilliğin yerini alacak Planck ölçekli bir çekirdek olabileceğini öngörür. Bu görüşe göre kara delik içindeki çöken madde sonsuza kadar küçülmez. Yaklaşık 10⁻⁻35 metre Planck uzunluğu mertebesinde inanılmaz yoğun fakat sonlu bir yapı oluşur ve daha ötede çöküş durur. Hatta bazı araştırmacılar bu yapıların zamanla yeniden geri tepip bir tür beyaz delik gibi patlayarak çok uzun zaman ölçeklerinde içerideki bilgiyi dışarıya salabileceğini öne sürmüşlerdir. Amaç tekilliği ortadan kaldırıp fizik kurallarını her yerde tanımlı kılmak. Bir diğer yaklaşım sicim teorisi ve türevlerinin öngörüleridir. Sicim teorisinde parçacıklar nokta değil titreşen sicimler olduğundan uzay zamandaki en küçük ölçeklerde belirsizlikler ve bulanıklıklar meydana gelir. Bu sonsuz yoğunluklu noktasal tekillik yerine belirli en küçük yarıçapa sahip yapılar, örneğin kara delikler için Fussball modeli gibi olabileceğini düşünülür. Bazı sicim teorisi çözümlerinde kara delikler tekilliksiz olarak tanımlanabilir. Çünkü kuantum düzeyde sicimler veya brainler bir sonlu minimum çekirdek oluşturur. Yakın zamanda yapılan bir çalışma, Einstein denklemlerine kuantum düzeltmeler ekleyerek tekillik barındırmayan kara delik çözümleri üretebileceğini gösterdi. Barcelona Üniversitesi'nden bir araştırma grubu, Einstein denklemlerine yüksek mertebeden kütle çekim terimleri ekleyerek düzenli kara delikler dedikleri merkezinde tekillik yerine sonlu maksimum yoğunluk bulunan çözümler elde ettiler. Üstelik bunu yapmak için kuramsal negatif enerji yoğunluklu madde gibi egzotik varsayımlara da ihtiyaç duymadılar. Sadece kuantum kütle çekiminin doğal olarak öngördüğü düzeltmeleri kullandılar. Bu çalışma tekilliklerin çözülmesine dair önemli bir adım olarak görülüyor. Ve gerçekten doğada kara deliklerin merkezinde ne olduğu konusunda yeni fikirler veriyor. Elbette şu anda ortada tam bir uzlaşma yok. Kuantum kütle çekimi teorisi henüz deneysel olarak da matematiksel olarak da tamamlanmadığından tekilliklerin akıbeti belirsizliğini korumaktadır. Yine de bilim camiasında yaygın bir kanaat var. Gerçek doğada tekillikler muhtemelen yok. En azından bizim anladığımız haliyle. Çoğu fizikçi genel görelilik denklemlerinin öngördüğü tekilliklerin gerçekte daha derin bir teorinin ipucu olduğu görüşünde. Hawking'in bir önerisi de kuantum mekaniğinin sağladığı özgürlüklerden yararlanarak evrenin başlangıcındaki tekilliğin ortadan kaldırılabileceğiydi. Örneğin hayali zaman kavramını kullanarak evrenin başlangıcını uzay zaman içinde sınırları olmayan kapalı bir yüzey gibi modelledi. Bu modelde Big Bang bir tekillik değil, tıpkı dünyanın kuzey kutbunun bir başlangıç noktası olması gibi sonlu ama sınır teşkil etmeyen bir yapı olarak karşımıza çıkar. Böylece evrenin gerçek zamanda bir başlangıcı olsa bile bu başlangıç noktasında fizik yasaları tanımsız olmaz. Başlangıç koşulları klasik zaman kavramı dışında kuantum bir durum tarafından belirlenir. Hawking'in bu sınır yok, no boundary teoremi spekülatif olsa da amaç yine aynı, tekilliği fiziksel yasaların dışında bırakmaya çalışmak. Onu evrenin tanımlı bir parçası haline getirmek. Kuantum kütle çekimi arayışı, kara deliklerin ve evrenin başlangıcının tekilliklerini ortadan kaldırmak veya açıklamak için yürütülüyor.
Henüz kesin cevabımız yok, ancak farklı yaklaşımlar tekilliklerin yerini alabilecek senaryolar sunmaktadır. Şimdi de tekillik kavramının felsefi ve metodolojik boyutuna değinerek bunun bir çelişki mi yoksa sadece modelimizin sınırı mı olduğu sorusunu irdeleyeceğiz. Tekillik konusunu anlamaya çalışırken sormamız gereken kritik bir soru var. Tekillikler fiziksel bir çelişki midir yoksa sadece teorimizin sınırlarının doğal bir sonucu mudur? İlk bakışta denklemlerde sonsuzlukların ortaya çıkması bir çelişki gibi görünebilir. Sonsuz yoğunluk, sonsuz eğrilik gibi kavramlar fiziksel gerçeklikle bağdaşmaz. Doğada ölçebileceğimiz hiçbir nicelik gerçekten sonsuz olamaz. Öyleyse genel görelilik tekillik öngörmesi onun kendi içinde bir tutarsızlığı mıdır yoksa bu öngörü bak burada fizik duruyor, başka bir teoriyle devam edin diyen bir uyarı levhası mıdır? Tarihsel olarak bilim denklemlerde beliren sonsuzlukları genellikle teorinin uygulanabilirliğinin sınırı olarak yorumlamıştır. Örneğin 19. yüzyılda klasik elektrodinamik bir nokta yükün elektron gibi sonsuz kendi enerjisine sahip olduğunu gösteriyor. Bu açıkça fiziksel bir saçmalıktı. Ancak daha sonra anlaşıldı ki klasik teori çok küçük ölçeklerde geçerli değildi ve yerini alan kuantum elektrodinamik bu sonsuzluk problemini çözdü. Benzer şekilde akışkanlar dinamiğinde veya termodinamikte bazı basit modeller belirli koşullarda sonsuz değerlere götürür. Bu modelin ihmal ettiği bir etkileşimin önemli hale geldiğinin işaretidir. Genel göreliğin tekillikleri de bu kapsamda değerlendirilebilir. Uzay zaman eğriliğinin sonsuza gittiği yerde muhtemelen ihmal ettiğimiz kuantum etkileri önemli hale geliyordur. Ve mevcut teorimizin ötesine geçmek gerekir. Yani tekillikler fiziksel bir paradoks değil, bir epistemolojik sınır olabilir. Doğanın değil, bizim teorik tanımımızın sınırı. Bu bakış açısıyla tekilliklere fizik yasalarının ihlali demektense fizik yasalarının uygulanamadığı yer demek daha doğru olur. Bu ince fark bizi telaştan kurtarır. Tekillik genel göreliğin yanlış olduğunu göstermez. Sadece eksik olduğunu gösterir. Zaten Penrose ve Hawking teoremlerinin en önemli felsefi sonucu da budur. Klasik teori kendi çöküş noktasını öngörür. Bu, teorinin iç tutarsızlığı değil, bilakis tutarlılığının bir göstergesidir. Çünkü bizi dürüstçe uyarır. Beni burada kullanamazsın. Hatta bu bakış açısından tekillik teoremleri genel göreliğin bir zaferi olarak bile görülebilir. Kuram kendini aşacak koşulları önceden işaret etmektedir. Einstein'ın görelilik denklemleri eğer bu koşullar oluşursa beni aşıyorsun, yeni bir fiziğe ihtiyacım var demektir. Bu bilimin ilerlemesi için değerli bir yol göstericidir. Öte yandan tekillikleri tamamen hafife alırsak gerçek problemlere de gözümüzü kapatmış oluruz. Özellikle çıplak tekillikler meselesi çözülememiş bir kavramsal sorundur. Diyelim ki doğa gerçekten bir şekilde bir tekilliği olay ufku olmadan ortaya çıkarabilir. Bazı çözümler veya hipotezler bunu mümkün kılar. Bu durumda evrende belirli bir bölgeden çıkan ışık veya parçacık sinyallerini hiçbir fizik kuramı öngöremeyecektir. Çünkü kaynağın yakın geçmişi belirsizdir. Zira tekillikten geliyor. Böyle bir senaryoda determinizm, neden-sonuç ilişkisi ciddi bir darbe alır. Klasik fiziğin temelinde yatan prensiplerden biri, uygun başlangıç koşulları verilirse geleceğin belirli olduğudur. Buna Laplace'ın determinizmi adı verilir. Çıplak tekillik başlangıç koşullarını tanımsız yaparak geleceği öngörülemez kılar. Bu gerçekten bir paradoks olarak görülebilir. Penrose'un kozmik sansür varsayımı tam da bu paradoksu önlemeye yöneliktir. Şu ana dek doğada gözlemlediğimiz kadarıyla tüm kara delikler bir olay ufkuyla çevrilidir. Yani tüm tekillikler pakete sarılı durmaktadır. Dolayısıyla fizik yasalarının öngörü gücü dış gözlemciler için korunur. Fakat bu bir varsayım, kanıtlanmış bir yasa değil. Son yıllarda teorik çalışmalar eğer belirli enerji koşulları ihlal edilirse veya ekstra boyutlar gibi yeni fizikler varsa kozmik sansürün delinebileceğini öne sürüyor. Henüz deneysel bir kanıt yok ama eğer bir gün kozmos bir çıplak tekillik sergilerse fizikçiler için gerçekten çelişki anlamına gelecek bir durum ortaya çıkabilir. Bu noktada felsefi bir bakış açısı geliştirebiliriz. Tekillik belki de fiziksel gerçekliğin bir parçası değil, matematiksel modelimizin dilindeki bir ifadedir. Bir nevi haritalarda buradan ötesi bilinmiyor diyen boş alanlar gibi. Eski deniz haritalarında bilinmeyen bölgelere "Here be dragons", burada ejderhalar vardır yazılırdı. Tekillikler de fizik haritamızda bilmediğimiz bir ejderhayı temsil ediyor olabilir. Ejderha gerçekten orada mı? Yoksa biz orayı keşfedemediğimiz için mi öyle diyoruz? Fiziğin çoğunluğu ejderhayı evcilleştirecek araçlar, yeni teoriler geliştirme peşinde. Belki de tekillik diye bir ejderha yok. Orası da daha derin bir yasanın işleyeceği bir bölge. Sonuç olarak tekillikleri bir çelişki olmaktan ziyade bir fırsat olarak görmek gerekir. Onlar kuramsal fizik için birer test sınırı sunar. Bir teori kendi sınırlarını gösterdiğinde yeni bir teori için kapı aralanmıştır. Yine de akılda tutmalıyız. Tekillikler konusunda konuşurken aslında konuştuğumuz şey bilgi boşluklarımızdır.
Bugün var olan modellerimizle tekilliklerde ne olduğunu bilemeyiz. Bu bir çelişki değil, insan bilgisinin sınırıdır. Amacımız bu sınırı geriye itmek ve belki bir gün tekillik kavramını tarihe karışmış bir hayalet olarak anmaktır. Özellikle tekillik olgusunu bir model sınırı olarak yorumlamak en makul yaklaşımdır. Genel görelilik tek başına bu sınırı aşamıyor. Ancak bu onun yanlış olduğu anlamına gelmez. Yalnızca daha kapsamlı bir teoriye ihtiyaç duyduğumuzu gösterir. Tekillikler fiziğin cevap veremediği soruların düğümlendiği yerlerdir. Bir çelişki olarak değil, bir rehber olarak görülmelidir. Bu video serimizde kara delik tekillikleri ve Hawking-Penrose teoremleri etrafında sezgiler ile kuramsal modelleri harmanlayarak bir keşif yaptık. Kara deliklerin ve evrenin başlangıcının klasik fizik çerçevesinde neden ve nasıl tekilliklerle bağlantılı olduğunu gördük. Tekillik kavramının ne anlama geldiğini, fizik yasalarının orada neden işlemez hale geldiğini tartıştık. Ayrıca kuantum yerçekimi arayışının tekillik problemini çözmede neden kritik olduğunu ve bu konuda geliştirilen bazı fikirleri de ele aldık. Son tahlilde kara delik tekillikleri ve Hawking-Penrose teoremleri bize şunu öğretiyor. Bildiğimiz fizik kendi sınırlarını gösterme erdemine sahip. Evrende buradan ötesini anlamıyoruz dediğimiz noktalar var. Ve bunlar bizim için krizin değil, ilerlemenin tohumları. Kara delikler uzun süre teorik bir merak konusuyken bugün astrofiziksel gerçekler olarak fotoğraflandı ve kütle çekim dalgalarıyla saptandı. Fakat içlerindeki tekillik hala gizemini koruyor. Bu gizem bilim insanlarını yeni düşünceler üretmeye, evrenin en uç noktalarını kavramaya zorluyor. Belki bir gün kuantum yerçekimi teorisi bulunduğunda tekillik dediğimiz olgu da çözülecek ve evrenin bu en sıra dışı köşelerinde aslında ne olduğu anlaşılacak. İşte o zaman tekillik kavramı bilim tarihinin çözülen bilmeceler arasında yerini alacak. Dinlediğiniz için teşekkürler.